belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a yan çıkamamış, yanında olamamışlardı. Yanında olmak, zahir olmak şöyle dursun, pek çoğu karşısına çıkmış, bu büyük davada ona kötülük yapmış, onu vazgeçirmek istemişlerdi. Ama o fazilet abidesi, o ilahi meşrelikte çiçekler ve güller açtıktan sonra onların da düşünceleri ve kanaatleri değişmiş. Resul-i Ekrem'e iltihak etmişlerdi ki o gün olan hadiseleri onlar bize anlatıyorlar. Biri diyor ki ben Beytullah'ın yanında duruyordum. Ciddi bir vakar ve teslimiyet içinde Rabbisine kulluk yapmak üzere Resul-i Ekrem Kabe'nin dış cidarlarından içeriye girdim. Beytullah binasına doğru yaklaştı. Ciddi tazim içinde Rabbisine secde etti, başını yere koydu, dua etti, yalvardı, yakardı. Kim bilir ne diyordu. Ama tanıdığımız kadarıyla herhalde dediği şey ümmeti ümmetiydi. Zira daha beşikte bunu diyordu. Mahşerde bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti, onu öyle tanıdık. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koydu, yine ümmeti ümmeti diyordu. İbn-i Ebi Muayt, Eşkal Kavm hadisin ifadesiyle en talihsiz, en şakî insan, kafirlerin kışkırtmasıyla ciddi birisinin kapısının önünde kesilmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini sürükleye sürükleye getirdi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerine koydu secdede. Pis sular akıyordu. Ağır bir baskı boynunun üstüne binmişti. Başı yerde ümmeti ümmeti diyen, onlar için yalvaran, kalplerini yumuşat diyen Peygamberinin başına işkembeyi koyuyordu. Ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı. Büyük insanın başı yerde yine Rabbi, Rabbi diyordu. Biraz sonra gelişme dönemini yeni idrak etmiş bir genç kız geldi. Ciddi teessür içinde, gözleri dolu doluydu. Belli ki onun kızıydı. Peygamber Resul-i Ekrem'in omuzundan atıyor ve gözyaşlarıyla adeta kirlenen mübarek tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran secdeden Resul-i Ekrem kızına şöyle diyordu. La tebki ya büneyyetem. İnnallâhe la yudayyu abak. Kızcağızım sakın korkma, endişe etme. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Bir gün gelecekler, etrafında toplanacaklar, ona dilbeste olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insanı için de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün inkar ve tezdiflerine rağmen Resul-i Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak, zira kendinden öğreniyoruz. Meseli ve mesel ümmetin كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الدَّوَابُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ ف۪يهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَاَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ ف۪يهَا. Benim ve ümmetimin misali neye benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adama. Allah bir ateş yaktı Celle Celaluhu. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler var. Ben eteklerinden tutmuş çekiyorum, gitmeyin diye. Onlar tahallük gösteriyor, girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki kıyamete kadar eteklerimizden tutacak, bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım talihsizler şekavetlerinin kurbanı olacaktır. Fakat Hz. Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimat edin. La tebki ya büneyyetem. İnnallâhe la yudayyu abak. Ağlama kızcağızım. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne yüce ahlaktır. Başına işkembe koyanlara karşı dahi meseleyi dayanmakla, darılmamakla karşılıyor. Sabırla karşılıyor ve vazifesinden zerre kadar dur olmuyor. Durum ne zaman değişti? Nerede düşmanları bu işten vazgeçti? Nerede eteklerine gül atılması gereken bu sultanın eteklerine güller atıldı ve mücevherlerle dolduruldu. Aradan 10-12-13 sene geçmiştim. Kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim.
Ve orada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla, silahşörüyle, süvarisiyle, piyadesiyle hücum etmişlerdi. Ve mübarek başı miğferi kırılmıştı. Miğferin halkaları yanağını delmişti, işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Ebu Beyde'nin ödü kopmuştu. Peygamberin kanları akıyor. Dişlerimle sökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırık dişleriyle iftihar ediyordu. Halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisi. Başı yarılmış, dişi kırılmış. Vücudunda yara ve bere meydana gelmiş. Hak ve hakikate davet ettiği bir cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış. Kanları damla damla yere damlarken siliyor ve başka bir nebinin durumunu anlatıyordu. Gözümün önünde canlanan bir Allah peygamberi var. Cemaati kendisine kötülük yaptı. Başını dişini kırdı ve yardılar. Kanlar içinde ellerini yüceler yücesine kaldırdı, şöyle diyordu. Kendi de öyle diyordu. Allahümme ağfir li kavmi fe innehum la ya'lemûn. Allah'ım cemaatim mağfiret eyle. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Endişesi vardı. Peygamberin başı yarılır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. Allah'ım diyordu. Bunlar beni bilmiyorlar, bilseler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar. Abdülmuttalib'in yetimi biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar. Bilseler senin nazarında bir serfiraz, bilseler bir sultan yapmayacaklar bunu diyordu. Helak etme Allah'ım diyordu. Mağfiret et diyordu. Bu ne sabırdır. Başı yarıldığı zaman dahi, dişi kırıldığı zaman dahi dayanma gösteriyordu ve darılmıyordu. Kırılmıyordu. Kur'an yeminle kendisini anlattığı gibi hakikaten o öyleydi. Ve inneke le'alâ hulukin azîm. Ben de öyle diyeyim. Ey şan-ı yüce Nebi, kasem olsun ki sen en âli ahlak üzere yaratıldın. Bu kadar kötülüklerimize rağmen bizi terk etmedin. Hala mescitlerimizde seni anan, hala sana olan aşkıyla inleyen, hala feryat eden, hala zıplayıp kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki taht kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacağı sardı. Mescide kadar ulaştı. Sokaklarda çirkef akmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun ve bizden ayrılmadın. Bu ne sabır, bu ne tahammül, bu ne âli ahlak. Bir an bize sahip çıkmadan dur olmadın. Aziz Müslüman, evvel ve ahir her şey âli ahlaka bağlıdır. Evvel ve ahir her şey Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısında dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır. Yılgınlık göstermemeye bağlıdır. Azme ve karara bağlıdır. Direnmeye ve direklik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak sökecek. Bir gün gelecek güneş doğacak. Ahlaksızlık hak ile yeksan olacak. Ağlayan gençliğin yüzü gülecek. Belki 25 seneden beri riyakarca olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek. Ölsem bile sona erecek ağlamalar. Ayrı bir dünya olacak. O dünyayı intizar ediyor. Ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi o dünyanın huzurunu kulaklarımızın ensesinde, burnumuzun dibinde burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu recamızda bizi haybete mahkum etmesin. Husrana mahkum etmesin. Sultan-ı Zişan olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. Belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler Resul-i Ekrem